Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir üçgen şal modeli çalışacağız. Arkadaşlar bu modeli daha önce ben çalışmıştım. Seyreden arkadaşlar hemen hatırlayacaklardır. Arkadaşlar o videoda sanırım kamera birazcık kaymış ve ben kameranın dışına çıkmışım. O yüzden o video çok içime sinmedi ve bu modeli yeniden sizlerle çalışmak istedim. Bu sefer kameraya dikkat edeceğim ve kameranın dışına çıkmamaya çalışacağım. Ama bu model gerçekten çok güzel ve sizlerin yarım kalmasını istemedim projelerinizin. O yüzden tekrar bu videoyu çekmek istedim. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Diğerini lila renkle yapmıştık. Bunu çok güzel bir gri rengim var. Onunla ördüm. Şu anda renk kodu yok ama Alize'nin Angora Gold şal ipini kullandım. Şimdi sizlere göstereceğim renkse pırıltılı Alize'nin Angora şal ipi, simli ipiyle öreceğim. Hemen tığ numaramı gösteriyorum. 2 milimlikte tığ kullanacağım arkadaşlar. Şöyle tekrar yakından göstermek istiyorum bu güzelliği. Bir de diğer videoda çok yorum aldım. Tomurcuklarla ilgili. Arkadaşlar tomurcukları biz yapıyoruz ama sizin gibi olmuyor dediniz. Arkadaşlar şöyle bakın. Elimle düzeltiyorum ve üzerine buhar tutuyorum. Yani tek tek elimle düzeltiyorum. Daha sonra üzerine buhar tutup şöyle elimle düzeltip bırakıyorum. Bunu buhar tutmadım. Şöyle bakın. Bu şekilde düzeltiyorum. Üzerine buhar tuttuğunuzda bu şekilde kalıyor. Çok lafı uzatmadan hemen isterseniz modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. Eğer sihirli halka yapmak istemezseniz 5 zincir çekebilirsiniz. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Tığımı halkanın içinden geçirip 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başını doladım ve halkamın içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir, halkanın içine 3 tane ikili trabzan. Bu 3 tane ikili trabzan gruplarımı toplamda 4 tane yapacağım. 4 tane grubumuz olacak. İkinci grubumu yaptım. 3 zincir. Üçüncü ikili trabzan grubumu yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan. Bu renk de çok güzelmiş. Bu modele tüm renkler güzel yakışıyor. Ben çok beğeniyorum. 3 zincir ve sonuncu yani dördüncü ikili trabzan grubumu yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sihirli halkamın ipinden tutuyorum ve ortayı tamamen şöyle kapatıyorum. Daha sonra ipi saklayacağım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane grubum var. 1, 2, 3 tane ise yuvam var. Şöyle iyice ayrıntılı anlatmak istiyorum. Biraz video uzayabilir ama bu model çok güzel ve gerçekten sizin de yapmanızı istiyorum. Evet, burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Eğer kasma olursa 4 de çekebilirsiniz. Modeli çevirdim ve şalımın kenarını yapıyorum. Balık sırtı deniyor zannedersem bu modele. 3 tane ikili trabzan, 3 tane zincir ve aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan.
Evet. Başta ve sonda bunları yapıyoruz. Şalımız bitene kadar. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Burada örümcek yapacağız. Ama buranın uzunluğunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ne çok gevşek olacak ne de çok bol olacak. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ipimi uzatıyorum ve şu şekilde tutuyorum. Şöyle burayı biraz yavaş yapmak istiyorum. Bakın içinden geçirdim. Şurayı bırakmıyorum. Ve bu şekilde örümceğimi yapıyorum. Alt alta 2 tane örümcek yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Ve hiç şurayı ellemeden tığın başına bir kez doladım. Bu değil, en sonuncu yuvaya battım. 3 tane ikili trabzan yani kenar bölümümü yapıyorum. 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Evet, bakın. Bu sıram bu şekilde olacak. Şimdi tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Modelimi çeviriyorum. Ve yine köşemi yapıyorum. Köşe diyorum ben bunlara ama aslında şalın kenar bölümü. Genelde motiflerde köşe yapıldığında da bunları yapıyoruz. O yüzden hep aklıma köşe demek geliyor. Evet. Kenar bölümünü bitirdim. Hemen şimdi modelime başlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın. Yuva bölümünde 2 tane örümcek yapıyorum. Model bölümünde ise 1 tane. İlmeğimi uzattım. Hemen örümceğimi yapıyorum. Bir zincir çektim ve hemen modelimi yapmaya başlıyorum. Tığ başını 2 kez doladım. Bakın 2 örümcek arasındaki tek zincirlik bölüme batıyorum. Önce 2 ilmek, sonra 2 ilmek topladım. Geri kalan ilmekler tığımda. Bir kez başını doladım. Aynı zincire battım. Bu sefer sadece 2 ilmek kapatıyorum. Tığın başını bir kez doladım. Aynı yere battım. Bu sefer yine sadece 2 ilmek kapatıyorum. 2 kez doladım. Aynı yere batıyorum. Önce 2, sonra 2 ilmek kapatıyorum. Ve tığımda 2, 4, 5 tane ilmek var. 5 ilmeği aynı anda topluyorum. Şimdi burada çiçeklerimizin, tomurcuklarımızın yuvasını yapmış oldum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane şöyle yarım yarım trabzanlarım var. Bakın. Şuradaki ilk trabzana önce bir zincir çekiyorum ve öncelikle şu trabzana şöyle 8 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu şekilde çeviriyorum. Hemen karşıdaki trabzana. Bakın 1, 2, 3. Hemen karşı trabzana geçiyorum. Buraya 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani şu şekilde dönüyoruz. Bakın şu şekilde döndüm. Burada 1, 2 tane trabzan var. Hemen şu trabzanın beline doluyorum. 1, 2, 3
4, 5 tane sık iğne. Bakın hemen şöyle çeviriyorum. Bir tane trabzanım kaldı. Bu trabzana da 4 tane sık iğne. 3 ve 4. Tabii ki bunu bu şekilde bırakmıyoruz. Şöyle çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Tüm sık iğne tepelerine tek tek batarak tekli trabzan yapıyorum. Yani tığın başını doladım. Hemen tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tekli trabzan yapıyorum. Tüm sık iğne tepelerine batarak, buraları kesmek istemiyorum arkadaşlar, tam manasıyla anlaşılsın diye. Tek tek batıyorum. Hepsine battığınızdan emin olun. Tığın başını doluyorum ve tepelerine batıyorum. Gerçekten o video için üzgünüm. Hiç farkında değildim. Kameranın kaydığını, kamera dışına çıktığımı. Çok da güzel bir model. Gerçi çoğu takipçim anlamış ama yeni başlayan arkadaşlar maalesef 3. sırada biraz şaşırmışlar. Tam da 3. sıranın tam can alıcı yerinde kaymış zannedersem, yuva kısmında. O yüzden hep istiyordum bu videoyu çekmek. Bugüne kısmetmiş. O yüzden bunu da böyle ayrıntılı böyle içime sindire sindire anlatmak istiyorum. Evet, bakın sonuna doğru bata bata geldim. Evet. Bakın şurada bir tane daha var. Ona da batacağım. Evet. Şimdi burada sona geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen önümdeki ilk trabzanın arasına battım. Kaydırmayla buraya geçtim. Şimdi hemen şurada bakın örümceğim var. Hemen örümceğin bakın şu dibine batıyorum. Bakın. Buraya battım. Kaydırmayla şurayı yuvarlak bir hale getirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle çiçeği şu şekilde çevirdim. Şurada ilk trabzandan sayıyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüye bakın 1, 2, 3, dördüncüye şöyle alttan sık iğne olanın şöyle arkadan batıyorum. Kaydırmayla şuraya bir yuva yapmış oldum ve bu tarafa geçmiş oldum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İlmeği uzattım ve buraya bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen şöyle köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir ve 3 tane ikili trabzanla köşemi bitiriyorum. Yine köşe dedim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde hemen ördüğünüzde bu şekilde oluyor. Ben hemen şöyle elimle düzelttiğimde çok güzel bir görüntü oluyor. Böyle elinizle düzeltin. İstediğiniz şekle getirin. Çok güzel oluyor. Bakın şu şekilde. Gayet güzel. Şimdi tekrar kenar bölümümüzle başlayacağız. Öncelikle şunu bir saklayalım. Şöyle alttan uzamasın. Evet. Şöyle bir sıkıştırdım. Daha sonra gizliyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde gizlersiniz. Evet. İlk tomurcuğumu yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Modeyi çevirdim. Ve kenar bölümümü yapıyorum. Artık burayı öğrendik. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Başta da sonunda da hep aynı işlemi yapıyoruz.
O yüzden biraz hızlı öreceğim burayı. Şimdi arkadaşlar burada yuva sıram var. Bir sıra yuva sırası, bir sıra tomurcuk sırası. Burada bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen bir tane örümcek yapıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Bir örümcek daha yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Burada bakın 3 zincir çekmiştik. Hemen tomurcuğun arkasında. Şöyle kaydırmayla oraya sabitliyorum. Bir zincir çektim. İlmeği uzattım. Bir tane örümcek. Bir zincir. Bir örümcek daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen kenar bölümümü yapıyorum. Yani yuva sırasında 2 örümcek. Tomurcuk sırasındaysa bir tane örümcek yapıyoruz. Bu aklınızda kalacaktır eminim. Hemen şurayı hızlı hızlı yapmak istiyorum. Çok video uzamasın. Diğer videodan uzun olacak. Çünkü iyice sindir sindir anlatmak istediğimi zaten söylemiştim. Ama kenarları şöyle hızlıca örmek istiyorum. Evet. 3 zincir çekiyorum ve tekrar kenar bölümümü yapıyorum. Evet. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Kenar bölümümü bitirdikten sonra bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın 2 tane yuvam var. Bir tane bu, bir tane bu. Her sırada birer tane fazlalaşacak. Şimdi burada hemen 2 kez doladım. Hemen bakın 2 örümcek arasındaki tek zincirlik bölüme batıyorum. Önce 2, sonra 2 ilmek kapattım. İkisi tığımda. Bir kez doluyorum. Tekrar aynı bir zincirlik bölüme battım. 2 ilmek kapattım. Bir kez doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda. Şimdi 2 kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. Önce 2, sonra 2 ilmek kapatıyorum. Daha sonra 5 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir çektim ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane trabzanım var. İlk trabzana hemen batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 8 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen direkt karşıdaki trabzana geçiyorum. Şuraya 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın buraya değil karşıdaki trabzanın beline doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ve sonuncu trabzana 4 tane. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir çektim. Şöyle arkasını çeviriyorum. Tığın başını doladım ve tüm sık iğnelere, sık iğne tepelerine tekli trabzan yapıyorum. Burada saymamıza gerek yok. Tek tek batıyorum ve sık iğne tepelerine tekli trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar. Bu şekilde devam edelim. Bunu da kesmeyelim. Tam manasıyla tomurcuklar öğrenilsin istiyorum. Evet.
hepsine battığımızdan emin olalım. Çok keyifle örülen bir model, emin olun. İlk bakışta çok zormuş gibi geliyor. Ama 3. sırayı yaptıktan sonra diyeceksiniz ki evet, haklıymışsınız. Biraz tomurcuklar evet oyalıyor. Onlara bir şey demiyorum. Biraz tomurcuklar oyalayıcı ama bence elinizden hiç bırakmak istemeyeceksiniz bu modeli. Ne kadar tomurcuklar oyalayıcı olsa da hem yapılan iş çok güzel hem de basit. Dediğim gibi zor gibi görünüyor ama bence çok basit. Evet, bakın bitirdim. Hemen burada bir zincir çektim. İlk trabzanın arasına batıyorum ve burada bir kaydırma yapıyorum. Hemen şöyle önümde örümceğim var. Hemen örümceğin dibine battım. Bir kaydırma daha yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve şu şekilde çevirdim. 1, 2, 3, 4. sık iğneden şöyle arkasına batıyorum ilmeğine. Bir kaydırma yapıyorum ki buraya geçebileyim. Burada ilmeği bir zincir çekip ilmeği uzatıyorum ve burada bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şöyle hemen elimle şunu da düzelteyim. Nasıl tomurcuk oldu demeyin. Evet, şöyle elimizle düzeltelim. Evet. Burada yine 2 kez doluyorum. Ve hemen bir zincirlik bölüme battım. Önce 2, sonra 2 ilmeği kapattım. Tığın başını bir kez doladım. 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda bir kez doladım. Batıyorum. 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda 2 kez doluyorum. Önce 2, sonra 2 ilmekleri kapattım. Daha sonra 5 ilmeği kapatıyorum. Ve burada bir zincir çekip az önce şu 2 tomurcukta ne yaptıysak burada da aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Çok video uzamasın. Eğer takılırsanız geriye alıp burada yaptığımız tomurcuklara bakabilirsiniz. Evet, şöyle sıramın sonuna geldim. Burayı tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir, ilk trabzan arasına battım, kaydırma yaptım. Daha sonra bakın hemen şu dibindeki ilmeğe batıyorum, kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. 1, 2, 3, 4.'nün şöyle tepesine değil de şöyle arkasından kaydırma yapıyorum. Evet. Bir zincir çektim. İlmeği uzattım. Bir tane örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle elimle tekrar düzeltiyorum. Evet. Tığın başını doladım. Hemen kenar bölümümü yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. 2 tane tomurcuğumuzu yapmış olduk. Ben kenar bölümünü bitiriyorum. Arkaya dönüp yine kenar bölümünü bitirip dönüyorum. Kenar bölümümü bitirdim ama yine şöyle bir göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Evet, şimdi yine yuva sırasındayız. Yine bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Bir örümcek. Bir zincir. İlmeği uzatıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Bunu hemen şöyle tomurcuğun arkasındaki 3 zincirlik bölüme şöyle kaydırmayla sabitliyorum. Bir zincir, ilmeği uzattım. Bir örümcek. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Bir zincir. Diğer tomurcuğun arkasındaki 3 zincirlik bölüme kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Bir zincir,
ilmeğimi uzattım. Bir örümcek, bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Bir örümcek ve bir zincir yapıyorum. Ve yine kenar bölümüme geçiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, burada 1 2 3 tane yuvam olmuş oldu. Dediğim gibi her bir sırada bir tane tomurcuk fazla olacak. 1 ile başladık, 2 oldu. Şimdi de 3 tane tomurcuk yapacağız. Ben kenar bölümlerini yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, kenar bölümlerimi bitirdim. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Bu bölümde sadece bir tane örümcek yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Hemen bakın, önümdeki iki örümceğin arasındaki bir zincirlik bölüme tığın başını 2 kez doladım. Şöyle batıyorum. Önce 2, sonra 2. Bir kez tığın başını doladım, battım. Sadece 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda. Bir kez doladım, battım ve 2 ilmek topladım. Gerisi tığımda. 2 kez doluyorum tığın başını. Aynı zincire batıp önce 2, sonra 2 kapattım. Daha sonra da 5 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir ve hemen buraya tomurcuğumuzu yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben tomurcuğumu yaptım. Zincirimi de sabitledim. Burada bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın, hemen önümde yuva geliyor zaten. Hemen tek tek iki örümcek arasındaki tek zincirlik bölüme tekrar yuva yapıyorum. Burayı da öğrendik artık. Eminim ki öğrenildi. O yüzden hızlı yapabilirim. Hemen yuvamı yapıyorum. Evet, hepsini kapattım. Bir zincir. Şöyle de göstermek istiyorum. Hemen buraya tomurcuğumu yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine tomurcuğumu yaptım. Bir zincir. İlmeğimi uzattım. Örümcek. Bir zincir. Ve bakın, son yuvama geldim. Son yuvama yine önce yuva, sonra da tomurcuğumu yapacağım. Şu tek zincirlik bölüme batıp yapabilirsiniz. Evet, ben bu tomurcuğu da bitireceğim ve daha sonra bir üst sıradaki yuvaları da sizlere göstermek istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar için de bazen 4. sıranın yuvasını da görmek istiyorsunuz. Hemen o yuvayı da göstereceğim sizlere. Öncelikle tomurcuğumu yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine tomurcuğumu bitirdim. Son olarak yine bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen örümceğimi yaptım. Bir zincir ve kenar bölümümü yapıyorum. Kenar bölümümü yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, kenar bölümlerimi bitirdim. Bir de şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Son sırayı böyle mi bırakacağız diye düşünebilirsiniz. Bakın, bu sırayı ördünüz, şalınız bitti. Bu sırayı şöyle 6-7 zincir çekip hemen şuralara zincirleri sabitleyerek yapabilirsiniz. Yani sizin yapacağınız örümceğe göre zincirinizi buraya kadar sayın. Ne kadar denk geliyorsa buraya tutturun. Sayın, tutturun, sayın, tutturun. Aynı şekilde gene kenarları bu şekilde yapıyoruz. Bir sırada üzerine ikili trabzan ya da sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi dördüncü sıranın tomurcuklarının yuvalarını göstermek istiyorum. Bir zincir çektim, ilmeği uzattım. Örümcek, zincir. İlmeği uzattım. Bir örümcek daha yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakın, hemen önüme gelen tomurcuğun arkasındaki 3 zincirlik bölüme kaydırmayla sabitliyorum.
Bir zincir, ilmeği uzat, örümcek yapıyorum. Bir zincir, bir örümcek daha. Bir zincir ve hemen bakın önümdeki tomurcuğun arkasındaki 3 zincirlik bölüme kaydırmayla sabitledim. Bir zincir ve yine arka arkaya 2 tane örümcek yapıyorum. Bir zincirimi unutmuyorum ve sonuncu tomurcuğun arkasındaki 3 zincirlik bölüme sabitliyorum. Bir zincir, ilmeği uzatıyorum ve son ikinci örümceğimi de yaptım. Bir zincir çektim ve kenar bölümümü yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bir üst sırada 1, 2, 3, 4 tane yuva yapmış olduk. Ben kenarı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kenar bölümünü de bitirdim. Gördüğünüz gibi 4. sırada da aynı şekilde şu 3. sırada olduğumuz gibi devam edeceğiz. Hemen önceden ördüğüm şöyle şu güzelliği de göstermek istiyorum. Gri ile de çok şık oldu. Pırıltılı renkle de çok güzel oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.